Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda alt modelini anlatmış olduğum yeleğimi bugün farklı bir renkte yakadan başlayıp roba ve alt model anlatımıyla tamamlayacağım inşallah. Daha önce robamızı aslında kanalımda anlatmıştım. Daha önce takip ettiyseniz, yani kanalımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Gerçekten oldukça şık bir roba. Altına bu kez bunu uyguladım ama yine baştan sona anlatacağım. Çünkü bazen hani robayı zaten anlatmıştım daha önce diye altına uyguladığım modeli bazen parça halinde anlatıyorum ama hani örgüye yeni başlayan arkadaşlar neden baştan sona anlatmıyorsunuz, sadece alt anlatmışsınız, uygulayamıyoruz diyorlar. Elimden geldiğince tüm yeleklerimi baştan sona anlatmaya çalışacağım arkadaşlar yaptıkça. Şöyle robamızı dilerseniz açalım. Şöyle görelim. Bakın daha net görebilirsiniz. Biraz şimdi yaparken göreceksiniz. Şurayı toplarken, ilmekleri alırken biraz zorlanabilirsiniz ama gerçekten yapmaya değer bir roba. Alt modelimiz de bu şekilde. Şimdi robamızı alalım. Sayı olarak da başta ilmek sayısını vereyim arkadaşlar. Sonradan unutursam eğer sizin için kolaylık olsun. Toplamda 83 ilmek başlıyoruz. 16 ilmek önler, 13 ilmek kollar, 25 ilmek arka şeklinde ayrımlarımızı yapıyoruz. Şöyle alalım. Beden arasında ilmek sayımız yok arkadaşlar. Normalde bazı modellerde işte 13 artı 1 artı işte kol sayısı gibi ayarlanır. Burada ilmeklerim çıkmış. Hemen takıyorum. Burada beden arası yok. Yani şöyle görebilirsiniz. Arada ilmek sayımız yok. Şimdi 83 ilmek ben robamı başladım. 4 diş haroşamı ördüm. Şurada dönerken bakın 4. sıranın arka yüzünde iliğimi açtım ve şu şekilde sıra sonuna gelmeden örgümü bıraktım. Bakalım burada kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, 5 ilmek de burada var. Ön 16 ilmek demiştim. Şimdi yaka düşürme yaptığımız için arka sırada gelip örgümüzü sıra başına gelmeden burada 11 ilmek kala bırakıyoruz. Şöyle düşünürsek, yani ters sıramızı örüyoruz, haroşamızın örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. İlk baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir tane ördüm. Yaka düşürme mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şurada bir oyuntu oluyor. Bu da yeleğimizin, bebeğimizin yakasına çok fazla dayanmamasını sağlıyor. Şimdi şurada 3 ilmeğimiz var. Bu ilmeği ilk olarak şu şekilde şişimize takıp esnetiyoruz. Daha sonra bu şekilde sağa doğru 3 ilmeğimizi taktık. Ördürdük. Şişimizden ilmekleri çıkarmıyoruz. Bir kez doladık. Tekrar tam 3 tane ilmeğe taktığımızda emin olalım. Doladık. Bir kez daha ördürdük. Son kez doladım. Geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Burada dediğim gibi biraz zorlanabilirsiniz ama birkaç tane yaptıktan sonra elimiz alışacaktır. Ayracınızı çıkarabilirsiniz. Tutabilirsiniz de. Şimdi sola doğru yapacağım kesimi, kol kesimine ilmeğimi ilk olarak çevirdim. Yine rahat yapabilme açısından ilmeklerimizi şöyle biraz esnetirsek iyi olur. Tekrar sola doğru aynı işlemi yapıyoruz. Bir kez ördürdüm. İlmeklerim şişte duruyor. Doladım. Ördürdüm. Son kez doladım. 3 ilmekten
5 tane ilmek elde ediyoruz. Normalde robalarımızda burada birer tane artar. Şu an 2 tane arttı arkadaşlar. Her iki taraftan da ikişer ilmek artmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolumuzda toplamda 13 ilmek vardı. Bakın 3 ilmekle burayı yaptık. 7 ilmek ördük. 10 ilmek. Zaten ilmeklerimizi ayırmıştık. 3 ilmeği yine aynı şekilde ilk olarak şişimize takıp şu şekilde esnetelim arkadaşlar. Bu şekilde yapmazsanız bayağı zorlanırsınız. İlmeğimi taktım. Doladım. Tekrar ördürdüm. Tekrar doladım. Üçüncü kez ördürüyorum. 3 kez örüyoruz. 2 kez dolamış oluyoruz arkadaşlar. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi yine sola doğru bir kesim yapacağım. İlmeğimi çevirdim. Şöyle biraz esnettim. 1, 2, 3. kez ördürdüm. Şimdi devam ediyoruz. İlmeklerinizi benim gibi ayırdıysanız saymaya gerek yok. Burada 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Ayracınız yoksa oralara çengelli iğne, küçük çengelli iğne takabilirsiniz. Yine aralarına renkli ipler bağlayarak ayrımlarınızı yapabilirsiniz. Ayrım yaparsanız da hani ilmek saymadan rahatlıkla robayı kurabilirsiniz. Bir kez kurduktan sonra zaten tekrar saymaya gerek yok. Evet, 3 ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde ilk olarak ilmeklerimi takıp genişletiyorum. Bu şekilde yaparsak gerçekten zorlanmadan, ama hani ilmek alışınıza göre burada daha kolay ya da daha zor yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin şiş tutuşu, ipliği hani alış yönü, atış yönü farklı olabiliyor. O zaman burada zorlanabilirsiniz, ama bir sonraki sırada işlem yapmayacağımız için robamız gerçekten çok zevkle ve kolaylıkla ilerliyor. Şimdi sola doğru kolun kesimini ve artırmasını yapacağız. Yine aynı şekilde bir tane ördük, doladık. Tekrar son olarak bir kez daha doladım ve çıkardım. Şöyle görüntümü biraz daha yakınlaştıracağım. Sonrakileri daha rahat görebilirsiniz. Yine 7 ilmeği düz olarak örüyorum. Artık son kesimimizi yapacağız. Son artırmamız ve son kesimimiz. İlmeğimizi ilk olarak esnettik. Şişimizi geçirdik. Bakın yavaşça yapacağım. Ördürdük. Şişimi boşaltmadım. Bir kez doladım, yani artırdım. Bir kez daha ördürdüm. Son olarak bir kez daha doladım. Ördürdüm. Şimdi artık son işlemimiz, ilmeğimizi çevirdik. 3 ilmeği geçirdik. Esnettim. Ördürdük, doladık. Ördürdüm. Son kez doladım ve kesme işlemimiz tamamlandı. 2 ilmek örüp
Burada yaka düşürme yaptığımız için dönüyoruz. Yine burada aynı şekildeydi. Bakın 2 tane örüp örgümüze başlamıştık. Kestik, artırdık, 2 tane ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Burada da 11 ilmek var. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Arka sıra birçok örgüde olduğu gibi tamamen ters örgü. Şurada ilmeklere üst üste bindiği için dikkat edelim. Bakalım, bir tane ördüğümüz ilmek var. Artırdığım ilmek. Bakın, ördürdüğüm ilmek, artırdığım ilmek ve ördürdüğüm ilmek şeklinde sırayla şöyle hani üst üste karışabiliyor. Doladığımız ilmekler takip edip sırasıyla düzgünce örüyoruz, tamamen ters örgü olarak. Ben örmeye devam ediyorum. Arka sıramızı tamamen ters örgü örüyoruz. Yaka düşürme yaptığımız için sıra başına kadar örmüyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Eğer bu robayı yapmakta zorlanıyorsanız yine aynı ilmekleri başlayarak farklı bir roba yapıp altın ilmek sayısını ayarlayıp yeleğimize o şekilde de devam edebiliriz arkadaşlar. Eğer yine erkek yeleği yapıyorsanız hani bu roba daha çok kız bebeğine uygun. Yani bence öyle. Hani yine farklı bir roba tercih edip erkek bebek yeleği yapacaksınız da altına yine vereceğim sayılara göre modeli rahatlıkla uygulayıp devam edebilirsiniz. Şimdi bakın, 2 ilmek örüp hani 2 ilmek alıp dönmüştük. İşte bu 2 ilmeği örüyoruz. Yaka düşürme her zaman ilmek sayısına göre ayarlanıyor arkadaşlar. Burada çok fazla ilmeğim kalmadığı için birer ilmek dönüş yapacağım. 2, 4, 6, 7, bakın 4 kez dönebileceğim. Normal şartlarda yani şuradaki işlemi yapmasaydık 2, 2, 2, 4 kez dönebilirdik. O yüzden işlem yaptığımız için ilk ilmek sayımız azaldı. Birer birer dönüş yaparak yakayı düşüreceğiz. Şu an 10 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek ilave ettim ve döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıra daha rahat olacak arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz ve ters örgü olarak öreceğiz. Yani ön sırayı tamamen düz örgü, arka sıramızı yine tamamen ters örgü olarak öreceğiz. Şöyle bakın. Buradaki modelde kendini gösteriyor bir sıra üzerine düz yaptıktan sonra. Ben videom uzamasın diye şimdi bu sıramı düz öreceğim. Arka sırayı ters örüp yine sıra başına gelmeden dönüş yapacağım. Şunu da söylemeyi unuttum. Burada yine dönüş yapacağız arkadaşlar. Onu da unutmayın. Yaka düşürme bitene kadar her iki tarafta da yani birer ilmek ilave ederek bu şekilde döneceğiz. Şurada zaten bakın döneceğimiz yer belli. Bir önceki sırada buradan dönmüştük. Şimdi buraya bir ilmek daha ilave ediyoruz ve dönüyoruz. Arka sıramız yine ters olarak devam ediyor. Yeleğimizin yaşını söylemeyi unuttum arkadaşlar. Beyaz ipim benim oldukça tok bir ipti. Yaptığım yelek 2 yaşa rahatlıkla olur. 83 ilmek başlıyoruz. Ama bu konuda birçok eleştiri alıyorum. İpimin kalınlığını ve şiş numaramı söylememe rağmen farklı şiş numarası ve farklı ipliklerle yapıp işte siz 2 yaş dediniz ama benimki çok büyük oldu ya da çok küçük oldu. Hep söylüyorum arkadaşlar. İlmek sayısı gerçekten yaş belirlemiyor. Yaptığımız modele, ipimizin kalınlığına, elimizin sıkılığına göre büyük değişiklik gösteriyor. Ben sürekli aynı ipi kullanmama rağmen aynı sayıda yaptığım 2 yelek birbirinden farklı olabiliyor. Onun için ben verdiğim sayılar ve iplere göre elde ettiğim yeleğin ebatını söylüyorum size 2 yaş diye. Ama dediğim gibi kullandığınız ip daha kalın olur, daha ince olur. Benimle aynı ipi kullanırsınız ama şiş numaranız, yani benim kullandığım ipi genelde 3,5 numara ile örüyorlar. Ben tüm örgülerimi, bebek örgülerini 3 numara şişle örüyorum. Çok örgü hani yıkandığında zaten bir miktar salma yapıyor. Örgü çok çabuk salsın, görüntüsünü bozsun istemediğimiz için
3 numara şiş ile örüyoruz. Verdiğim sayılar, ebatlar benim kullandığım ip ve şiş numarasına göre. Bunu belirtmeme rağmen dediğim gibi videoyu tam izlemeyip ya da hani başını izleyip yeleği yapıp işte verdiğiniz sayılar tutmuyor bir bakın diyen arkadaş çok oluyor. Tutmaması mümkün değil. Zaten canlı olarak sayarak anlatım yapıyorum arkadaşlar. Lütfen gereksiz yere yorum yapmazsanız sevinirim. Yeleğimi isterseniz şöyle bir tam olarak ebatını göstereyim. Bakın eni hani önlerin en genişliği boyu itibariyle dediğim gibi ama benim beyaz ipim yine baby one olmasına rağmen biraz kalındı. Şimdi yapacağım yelek ne kadar olur ben de bilmiyorum. Bu yaptığım 2 yaşa rahatlıkla olur. Şimdi işlem yapmadığımız yani tamamen ters ve düz ördüğümüz sıramızdayız. Yine sıra başına geldiğimizde bir ilmek ilave edip döneceğiz. Bir sırada 2 kez arttığı için bir sırada artırma yapmıyoruz. Bu da yine dediğim gibi çabuk ilerlemesini sağlıyor. Yine bir ilmek ilave ettim. Şu an 9 ilmeğim var burada. 2 kez daha döneceğim. Artık sıra başına kadar örmeye başlayacağız. Bakın arkadaşlar şurada 3 tane ilmekten 5 ilmek elde etmiştik. Bunun ortası kendini gösteriyor. Buraya tekrar ayraç takmamıza gerek yok. Buradaki 3 ilmek, buradaki 3 ilmeği yine aynı şekilde kesip artıracağız. Ben hani ayraç takmaya gerek duymuyorum. Eğer karıştırırım derseniz ayraçlarınızı şu ortadan ayırmayın. Ama zaten bakın şöyle kendini gösteriyor. 5 ilmek olmuştu. İkisini örüyoruz. Yine üçünü aynı şekilde ilk olarak genişletiyoruz. Bu işlemi yapacağımız sıranın arka sırasını biraz bol alırsanız o da kesmenizi kolaylaştıracaktır. Ama esnetmekte faydalı oluyor. Yine bakın aynı şekilde ördürdüm, doladım, ördürdüm, son kez doladım. Bazen ben de zorlanıyorum, bazen rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Hani 2 sırada bir yaptığınız için çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yine ilmeğimi çevirdim. Şöyle esnettim. Doladım. Aynı yere bir kez daha battım. Son olarak bir kez daha doladım. Ve yine 3 ilmekten 5 ilmek elde ettim. Kesmeyi zaten bu sıraya geldiyseniz ikinci sıraya kesmeyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yerlerini de az çok tahmin ettik. Bakın yaptığımız 5 ilmeğimiz, ikisini örüyoruz. Çiçek gibi kendini gösteriyor zaten. Bakın yine 3 ilmeği ile aynı şekilde kesme ve artırma işlemimizi yapıyoruz. Oldukça basit ve gerçekten de birçok örgünüze yakışacak çok şık bir roba modeli. Solo olan kesimde ilmeğimi çevirdim. Esnettim. Doladım. Tekrar doladım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde artırmaya devam ediyoruz. Evet, şurada anlattığım için detaylıca kesme işlemini öğrendik diye arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim ben. Aslında bundan sonrasını rahatlıkla yapabilirsiniz ama şu yaka düşürme bitene kadar ben videomu devam ettireceğim. Bakın bir ilmek daha ilave ettik. 2, 4, 6, 8,
9 ilmek kaldı. Yine geri döndük ve arkadaki tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ta ki bakın şurada döneceğimiz ilmeğe kadar 2, 4, 6, 8, 9. Burada 9 ilmeğimiz var. Şuradaki ilmeği ilave edip tekrar geri döneceğiz ve bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Ben orayı örmeye devam edeceğim. Bakın burada artırmıştık. Geri geliyoruz. Şurada bakın zaten belli. 9. ilmeğimizi de ilave ediyoruz. 8 ilmek kalacak burada. Örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, en son birlikte artırmayı yapmıştık. Ben bir sıra videomu ilerlettim. Yani şu artırma yapmadığımız sıramı ördüm. En son 9 ilmek vardı. Şu an 8 ilmeğimiz kaldı. Ben bir sıra ördüğüm için bir ilmek daha eksildi. Buraları anladığınız için çok fazla uzamasın diye video gereksiz yere çekmedim ve ilerlettim. Şimdi son olarak bakın bir ilmek daha aldım. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Artık bir sonraki sırada sıra başına kadar öreceğiz arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde son olarak bir kez bakın şuradan dönüş yapmışız. Bu ilmeğimizi de örüyoruz. Burada 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kalıyor. Bundan sonraki sıralarda artık sıra başına kadar gelip normal örmeye devam edeceğiz. Yine ilk sıramı örmeden aldım. Örmeye devam ediyoruz. Yine bakın söylemiştim. Şurada ilmek, yani artıracağımız ilmeğin keseceğimiz ilmekler kendine belli ediyor. Şurada şu an 5 ilmeğimiz var. İkisini örüyoruz. Yine tam şu orta noktadan artırma ve kesme işlemi yapıyoruz. Zaten dediğim gibi hani buraya kadar geldiyseniz videoyu izlemeden de devam edebilirsiniz. Şöyle son kez göstereceğim ve ben robamı örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çok fazla anlatmaya artık gerek yok. Evet, bu şekilde artırmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi son kez burada dönüş yapacağız. Daha sonraki sıralar sıra başına gelerek, yani sıra sonuna kadar gelerek artırmaya devam edeceğiz. Şöyle yeleğimi alayım. Artırmalar 10 tane olana kadar devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen artırmaya başlamıştık. Son olarak artıracağız ve şu bir sıra düz ördüğümüz sırayı öreceğiz. 15 sırada bir iliğimizi de açmayı unutmuyoruz. Bakın 15 sırada açtığımızda tam modelin bitimine denk geliyor ve iliklerimiz de tam şekilde ayarlanıyor. Dediğim gibi 10 tane artırma yapıyoruz. Bir sıra düzümüzü örüp 3 diş haroşamızı örüyoruz. Buraya kadar yaptıktan sonra kol ve beden ayrımı, bir de örnek kurulumuyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, robamızı ördük ve tamamladık. Dediğim gibi 10 tane, yani şöyle bakalım tekrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane artırma yaptık. Bir sıra düzümüzü yine ördük. 3 diş haroşamızı ördükten sonra artık ayrım yerine geldik. İliğimizi de açmayı unutmuyoruz 15 diş aralıklarla. Şimdi beden kol ayrımını yaparken burada ayrım yaptığımız için şimdi altta tekrar toplam ilmeği sayıp tekrar bir ayrım yapmamıza gerek yok. Zaten ayrım yerlerimiz belli. Ben şimdi oralara ayraçlarımı takacağım. Kol kesimimizi ve kol altında artırmamızı yapacağız ve modele geçeceğiz inşallah. Bakın tam şuradan belli. İlk ayracımı taktım. 16 ilmekle önlerimizi başlamıştık. 20 tane artırma yaptığımızda şu anda 36 ilmek var önlerde. Yine bakın şurası bizim beden ara noktamızdı. Buradan takip ederek saymasak bile bu şekilde ayrımlarımızı yapıyoruz. Hemen yine buradaki ayrımımı da yaptım. Son olarak bakın
Şu şekilde. Yine kontrol etmek isterseniz de ilmek sayılarını sayarak bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmek önlerimiz. Kollarımızda yine 13 ilmekle başlamıştık. 20'şer kez artırdık. 40 artı 13 53 ilmek arkadaşlar. Ama dediğim gibi zaten ayrım yeri belli olduğu için özellikle bir ayrım yapmamıza gerek yok. Şimdi 3 diş haroşamın ön sırasını tamamladım. Şu an arka yüzündeyim. Yine yelek, yani baştan sona yelek anlatımı yaptığımda anlatıyorum. Şimdi bu sırada şimdi son sıramızı öreceğiz. Geri geleceğiz. Kolu keseceğiz. Tekrar kol altında artıracağız. Bir sıra örüp geri geleceğiz ve hepsini bir sırada tamamlayacağız arkadaşlar. Bunu bilen arkadaşlar vardır ama bilmeyenler için gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Bir sırada bu işlemi yapacağız. Kol altına da örneğimizi hemen sonraki sırada rahatlıkla kurabileceğiz. Şimdi yaparken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 3. sıramızın arka yüzündeyiz. Yani, önü öreceğiz. Kolu da öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi ben örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Haroşa örgü olarak şöyle önü örüyoruz. Kolu da buradaki ayrıcımıza kadar örüyoruz. Evet, biraz ben ilerlettim. Örmeye devam ediyorum. Robamızda anlamadığınız, yine eksik anlattığımı düşündüğünüz bir yer varsa aklınıza takılan yorum bırakın. Ben hemen en kısa sürede yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. Burayı hızlıca geçiyorum. Haroşa örgü olarak ön bedeni ördük. Kolu da örüyoruz. Ayracınız yoksa hep söylüyorum, minik çengelli iğne kullanabilirsiniz. Yine farklı renkte bir ipliği şuradan geçirip ilmek yerlerinizi ayarlayıp rahatlıkla, hani bir daha saymadan tekrar işaretleyip kolaylıkla kol beden ayrımınızı yapabilirsiniz. Evet, bakın. Kola kadar geldim ve kolu da tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkayı döndük. Burada kol kesimini yapacağız arkadaşlar. Normal bir kesim yapıyorum ama tırtıklı kesme tekniği var kanalımda. Daha önce anlatmıştım. Onu da uygularsanız gerçekten güzel bir görüntü vermiş olursunuz. Böyle dişli tırtıklı bir görüntü. Onu da kardeş örgüler tırtıklı kesme tekniği yazarsanız bulabilirsiniz. Bu kolda da, bu modelde de gerçekten uyguladığınızda farklı bir havası olur. Şimdi bu şekilde ben kesmeye devam edeceğim. Çok fazla uzatmaya, burayı göstermeye gerek yok. Şimdi buradaki yeşil ayrıcıma kadar kolu kesmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben kolu kestim. Bu şekilde bir kolumu bedenden ayırdım. Önlerde toplamda 36 ilmek var. 36'şar ilmek var. Arkada 65 ilmek var arkadaşlar. Toplamda 137 ilmeğimiz var. Henüz kol altında artırma yapmadan, ama bizim 151 ilmeğe ihtiyacımız olduğu için kalan ilmekleri kol altından artırarak tamamlayacağız. Bu da kol altından 7'şer ilmek artırdığımızda tam denk geliyor arkadaşlar. Şimdi kesimimi yaptıktan sonra ilk kolumda 7 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek artırdım. Şurada kolu kesmeye başladığımız yerde şöyle bir çıkıntı oluyor. Bunu da olsun istemediğimiz için şöyle ilk kestiğimiz ilmeğimi şişime taktım. Geri döndüm tekrar.
bu 2 ilmeği şuradaki ilmeğimle birlikte ördürdüğümde herhangi bir artma ya da eksilme olmayacak. Hem kol altı daha düzgün olacak. Bazen bir ilmek uzar orada. Kol altında çok kullanışlı olmaz o da. Böyle üçünü birlikte aldım. Ne arttı ne de eksildi ilmek sayımız. Evet, şöyle bir ilmek daha ördürdüm. Yine geri döndüm. Hala haroşamızın 3. sırasının arka yüzündeyiz arkadaşlar. Henüz ilerlemiş değiliz. Bakın, hem kestik hem artırdık. Şimdi tekrar geri döndük. Normalde önce kolu keseriz, sonra örneğe kurarken artırma yaparız, ama öyle yaptığımızda ilmek sayısını tam ayarlayamayız. Hemen örnek kurmamız gerekiyor burada. Örneği de şurada kuramıyoruz. Gerçekten bu şekilde yaptığınızda özellikle örnekli modellerde büyük kolaylık oluyor. Şimdi şurayı ördürmek biraz zor oluyor. Şu şekilde 7 ilmeğimizi de ördürüyoruz. Ben genelde modellerimi daha önce deneyimliyorum. Bir tane yelek mutlaka örüyorum. Hem sizin anlatırken hani önümde görselin olması sizin açınızdan da kolaylık oluyor. Ben de tam sayılarıyla hani eni dar mı olacak, geniş mi olacak, daha önce deneyimleyip bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Çok daha sağlıklı bir anlatım oluyor. Yani bazen model toplayabiliyor, bunu başında bilemiyoruz daha önce örmediysek, deneyimlemediysek. Ama modeli ben gerçekten çok sevdim. Ne topluyor ne de çok fazla açıyor arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir model. Şimdi 7 ilmeği ördükten sonra yine burada da şöyle birkaç ilmek örüyoruz. Son olarak tekrar geri dönüyoruz. Bu kol altı tekniğini daha önce kanalımda anlatmıştım. Kol ve beden ayrımı püf noktaları olarak bulabilirsiniz. Gerçekten çok fazla işinize yarayacak. Herkes bu şekilde yapmıyordur, öyle söyleyeyim. Daha önce yapmadıysanız eğer tüm yeleklerinizde yaparak kolaylıkla hemen örneğe geçebilirsiniz. Bakın, şöyle birkaç ilmek örüp göstereceğim. Bakın, kol altı gayet muntazam oluyor arkadaşlar. Buralarda hiçbir ilmek uzaması yok. Bakın, şurayı da birlikte aldığımız için hem de haroşamızı, yani arka sırasını örerken kolumuzu kestik, artırdık, 2 sırada üzerine ördük. Bakın, burası örnek kurmaya hazır. Özellikle ajurlu model yapacaksanız, yani bu modelde olduğu gibi gerçekten çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Şimdi yine arkayı örmeye devam edeceğiz. Şuraya kadar kolumuzu öreceğiz. Bu kolu da aynı şekilde keseceğiz. Artıracağız 7 ilmek. Tekrar gidip geri gelip sıramızı tamamlayacağız ve örnek kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Ben bu kolu gösterdiğim için diğer kolu göstermeyeceğim ve örmeye devam ediyorum. Her iki kolumuzu da aynı şekilde artırdık. Bakın, bu kolumu da artırdım. 7 ilmek kol altında toplamda 151 ilmeğimiz var. Ama yine kontrol etmenizde yarar var arkadaşlar. Kol ayrımlarını yaptıktan, artırdıktan sonra toplam ilmek sayımızı bir sayalım. Eksik ya da fazla olursa, yani eksik olursa arada birkaç ilmek artırarak dengeleyebiliriz. Fazla olursa yine hani kol altına yakın bir yerlerde çift alarak ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Normalde verdiğim sayılar tam sayılar, ama olur da yaparken hani bir yerde kaydırma ya da yanlışlık yaptıysanız ya da keserken bir ilmek fazla kesmiş olabilirsiniz. O yüzden toplam ilmek sayımızı sayalım ve modelimizin kurulumuna geçelim. Modelimi videonun başında söylemiştim. Bir önceki videomda model yapımını detaylı olarak 2 örnek şeklinde anlattım, ama ben şimdi yeleğimde tekrar kurulumunu yapacağım. Sizin de rahatlıkla kurup hani bir videodan yararlanarak yeleğimizi yapabilmeniz için. Şöyle yeleğimi önüme alacağım. Pembe yeleğimle kurmaya başlayacağım. Daha küçük yapacaksanız eğer, söylemiştim 5 ve katları diye 151 ilmek üzerinden hani 5'er ilmek düşürerek ilmek sayımızı ayarlayabiliriz. Yani 146 ilmek, 141 ilmek şeklinde, bu şekilde
eksilterek, yani oldu ki robamızı daha eksik başladık. İşte roba bitiminde 137 değil de 120 ilmeğimiz var. Bunu da mesela 136 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. 5 ve katları şeklinde azaltarak ya da artırarak ayarlamak mümkün. Şimdi 5 ilmek, pardon 7 ilmek kenar patımı örüyorum. 2, 4, 6, 7. 5 ve katları artı 2 ilmek diye parçada söylemiştim arkadaşlar. Bir ilmeği kenar ilmeği olarak düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir dola, bir düz, bir dola. İlmeğimizi sola doğru çevirdik ve kestik. Bakın şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 7 ilmek kenar patımızı ördük. 1 ilmek kenar ilmeğimiz. 2, 4, 5 düz örüyoruz. Bakın 5 ilmekten de modelimizi kuruyoruz. 5 ve katları şeklinde ilerliyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. İlk olarak sağa doğru bir kesim. Bir tane doluyoruz. Bir düz, bir dola. İlmeği çevirdik, kestik. Oldukça kolay ve zevkli bir model. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola. İlmeği çevir, sola doğru kes. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İlk olarak sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. Bu şekilde ilk sıramızı kurmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola. İlmeğimizi çevir ve sola doğru kes. 1, 2, 3, 4, 5. Kestik. Sağa doğru bir dola, bir düz, bir dola. Aynı olduğu için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Yani sesli anlatımdan bile yapabileceğiniz gerçekten kolay bir model. Yani görmeseniz dahi örgüyü yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola. İlmeğimi çevirdim ve kestim. İlk sırayı kesintisiz anlatacağım arkadaşlar. Diğer sonraki sıralarda şöyle birkaç örnek anlattıktan sonra sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi birlikte ilk kurulumumuzu yapalım. Kestim 4, 5 ilmek ördüm. Sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. Aynı şekilde devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Kestim. Doladım. Bir düz, bir dola. Tekrar sola doğru bir kesim. 1, 2, 3, 4, 5. Sola kestim. Pardon, sağa kestim. Bir doladım. Bir düz, bir dola. Sola doğru bir kesim. 1, 2, 3, 4, 5.
sağa doğru kestim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. Tekrar 1 2 3 4 5, sağa doğru kestim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. 1 2 3 4 5, son olarak sağa bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. 1 2 3 4 5, bir tane de kenar ilmeğimiz var. 6 2 4 6 7 ilmeğimi örüyorum ve ilk sıramızı tamamlamış olduk. Arka sıramız birçok örgüde olduğu gibi bakın tamamen ters örgü olarak ilerliyor. Şimdi arka sıramızı ters örelim. İkinci sıramızla devam edelim. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın ikili ajur şeklinde görünüyor. İkinci sıramızla devam edelim. Dediğim gibi bu sıraları artık biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. İkinci örneği de kurduktan sonra ben videomu sonlandıracağım. Zaten bitmişi ve modelin ayrı bir anlatımı kanalımda var. Sonuna kadar anlatmama gerek yok. Bu şekilde hani yaptıktan sonra rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. 7 kenar patımızı yine haroşa örgü olarak ördük. 1 2 3 4 5 ilmek ördük. Bakın şurada kestiğimiz ilmek kendini belli ediyor. Yani artırdığımız ilmekten bir önceki ilmekle ondan önceki ilmeği birlikte kesiyoruz ve V ajur şeklinde açıyoruz arkadaşlar ajurumuzu. Bakın şimdi bir kez daha artırdım. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar artırdım. Yine bakın artırdığımdan sonraki ilmek çevirdim ve kestim. Yine kesimlerimiz sağ ve sola doğru 1 2 3 ilmek ördüm. Yine sağa doğru bir kesim, bir dola, bir doladım, 3 ilmek düz ördüm. Bir dola, ilmeğimi çeviriyorum. Bir, iki, 3 ilmek ördüm. Sağa doğru kestim. Özetle arkadaşlar kesiyoruz. 3 tane ilmek örüyoruz, kesiyoruz. Artırıyoruz. Tekrar 3 ilmek örüyoruz. Yine artırıp kesiyoruz. Aralardaki ilmeklerimiz 3'er ilmek bu sırada. Bakın 1 2 3 ilmek ördüm. Sağa doğru kestim. Bir önceki sırada artırdığım ve bir düz ördüğüm ilmeklerim düz olarak ördüm. Tekrar doladım. Çevirdim ve kestim. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Son olarak göstereceğim. 1 2 3 ilmek ördüm. Sağa doğru kestim. Yine bir önceki sırada kestiğimiz gibi sadece kaydırarak V şeklinde açtık ajurumuzu. 2 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Yine hani bu uzun anlatımda kafanız karışırsa mutlaka bu videodan bir önceki videoda model anlatımı var. Oradan da bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi ikinci sıramı da örmeye devam ediyorum. Evet, modelimizin 3. ve son sırasıyla devam ediyoruz. Oldukça zevkli ve basit bir model arkadaşlar. Gerçekten çok severek öreceksiniz. Şimdi modelimizin 3. sırası aslında baktığımız yaptığımız ilk sıranın aynısı.
Aynı bakın şimdi bir kenar ilmeğini ördüm. 1 2 3 4 5. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi sağ bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. Aynı tamamen sayılar, yapılış aynı, sadece hani ajurun üstüne yaptığımızda daha farklı gibi duruyor. Arada 5 ilmeğimiz vardı ilk başlangıçta yaptığımızda. 2 3 4 5. Yine bakın aynı ilk başta yaptığımız gibi 5 ilmeğimizle sağ bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru bir kesim. Şöyle modelimi de göstereyim. Bakın. Aynı burada olduğu gibi. Bakın ilk olarak bir kes, bir dola, bir düz, bir dola kes şeklindeydi. Sonra V şeklinde açtık ajurumuzu. Yine son olarak son sıramız aynı burada yaptığımız gibi. Yine birkaç tane daha göstereceğim. 1 2 3 4 5. Şöyle bakın ortadaki ilmeğimiz yine ortada kalıyor. Sağından ve solundan kesiyoruz. Kestik. Bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğimizi çevirdik ve sola doğru kestik. 1 2 3 4 5. Yine sağa doğru kestik. Bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğimizi çevirdik ve kestik. Toplamda 3 sıradan oluşan modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Aslında 2 sırası aynı. Bir sırada kaydırarak kesme yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde ben şimdi sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. İkinci modelimizin yeri değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi ilk başta 5 ilmekle, hatta kenar ilmeğiyle birlikte 6 ilmekle başlamıştık. Buraya model kuracağız. Bu modelin üzerine düz devam edeceğiz. Şimdi ben 3. sıramı da tamamlayacağım. İkinci modelin kurumuyla tekrar geliyorum. İlk örneğimiz tamamlandı arkadaşlar. Aslında bundan sonra da aynı şekilde modelimiz ilerliyor. Sadece yerleri değişecek söylediğim gibi. Hemen ikinci modelimizin de yerlerini ayarlayalım. Ve bundan sonrasını zaten rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelin yapımını zaten öğrendik. 7 ilmek kenar patımızı örüyoruz. Bir tane kenar ilmeğimiz vardı. Onu düz olarak ördük. Şimdi burada ikinci örneğimize başlıyoruz. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Sadece yeri değişecek. Sağa doğru kestik. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. İlmeğimizi çevirdik. Ve kestik. Şimdi aradaki burada model yaptığımız ilmekler düz olarak devam edecek. 2 3 4 5. Sadece örneklerin yeri değişti arkadaşlar. Bir kestik, bir doladık, bir düz ördük, bir doladık, ilmeğimi çevirdim ve kestim. Şimdi bakın şurada bir önce model yaptığımız 5 ilmeği düz örüyoruz. 2 3 4 5. Tekrar kestik. Bir dola, bir düz, bir dola. Çevirdim. İlmeğimi kestim. Yine bir önceki sırada örnek yaptığımız ilmeklerimiz 5 ilmek düz. Düz ördüğümüz ilmekler ikinci sırada örnek olacak. Bu şekilde aynı bir önceki örnekte yaptığımız gibi ilk sıramızı kurmaya devam ediyoruz. Evet, aynı şekilde ben örmeye devam ettim. Son olarak 1 2
3, 4 ve 5. Sondaki yine örnek olacak. Sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Yine diğer kenarda olduğu gibi bir tane kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şöyle bakacak olursak bakın ilk modelimiz çıktı. İkinci modelimiz de bu şekilde devam ediyor. Aynı burada yaptığımız gibi ikinci sıramızı açacağız. Üçüncü sıramız yine ilk sırada yaptığımız gibi, yine model anlatımını dediğim gibi izlerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi yeleğimize geçecek olursak arkadaşlar şöyle alalım. Bakın örneğimiz şu ilk kurduğumuz örnek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle sayarsak da 6 tane olana kadar örmeye devam edeceğiz. Zaten ilikten de belli olur arkadaşlar. 5. ileğimizi açtıktan sonra örneğimiz bitmiş oluyor ve 5 ya da 6 diş tercihe göre haroşamızı yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Ben şimdi daha fazla videomu ilerletmeyeceğim. Burada gördüğünüz gibi hani yeleğimiz zaten önümüzde hazır. Ebatı, boyu, eni gayet düzgün bir şekilde bu şekilde yaparak yeleğimizi tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi videomu burada sonlandırıp pembe yeleğimi örmeye devam edeceğim. Bitmiş halini yine Kardeş Örgüler Instagram sayfamızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu yelekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnşallah yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.